Urmiye tarafında hareketlilik görmek çok olası. Huzistan belki bir noktada hareketlilik görebiliriz. Ama hep söylüyorum, İran milliyetçiliği de hesaba katılması gerekiyor. Bu denklem içerisinde İsrail'in tam da arzu ettiği gibi, Amerika'nın arzu ettiği gibi bir sistem kurulsa, bu sefer bu sistemin yıkılan tarafındakiler ve milliyetçi gururları incinmiş. Yani aslında şöyle söyleyeyim, belki velayet fakihçi bile değil, oldukça seküler bir yaşam tarzı benimseyen İranlılar bile İsrail'in bombalarıyla dönüştürülmüş bir sistemi kabul etmeyebilirler. Ciddi bir troll ordusu var. Ciddi troll ordusu besliyor. Ve İsrail'den gerçekten bir şeyler umuyor tekrar iktidara gelmesi noktasında. Bu İran halkının çok kabul edebileceği bir şey değil. Şakadan bahsederler. Farsçada 4 tane zaman vardır derler. Türkçeleştirirsem geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, bir de şah zamanı. Hangi etnik grup ağırlık basacak o da önemli. Zamanında çünkü İran'da birden fazla başkent olmuş şehir var. Önemli hepsi de, yani İsfahan bunlardan bir tanesi. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İrem Araştırmacısı Oral Tuğha konuğumuz. Şimdi bugün şu an aslında biraz senaryodan bahsedelim isteriz. Bugüne kadar neler olduğu, güncel neler olduğu çok konuşuyoruz. Hem canlı yayınlarda hem diğer röportajlarda ama bundan sonrası için bir beklenti ya da bir senaryo çizdiğimizde, bir simülasyon oluşturduğumuzda İsrail'in Hamane'yi hedef alma ihtimali Amerikan desteğiyle konuşuluyor, iddia ediyor ya da ertelendiği söyleniyor ama bu senaryoda oldu ki suikaste uğratıldı Hamane. O andan itibaren İran'da ne yaşanmaya başlar, biz neyle karşılaşırız? Liderlik noktasında sistemik felç konseptinin liderlik çemberindeki zaten hedef en son noktada liderin kendisi. İran perspektifinden bakıldığında ise her şeyin Hamane'ye bağlı olduğunu düşündüğümüzde, bütün ne geliyorsa aklınıza hepsinin Hamane'nin son sözüyle birlikte hayata geçirildiğini düşündüğümüzde Hamane'nin kaybı İran için sistemik felç konseptinin de uygulanması noktasında oldukça stratejik ve önemli. Dolayısıyla kolay kolay ikame edilebilecek, kısa sürede en azından ikame edilecek bir durum söz konusu olmaz. Normal şartlarda bir ikame süreci nasıl oluyor? Normal bir ölüm ya da değişiklik sürecinde ki çok karşılaşmadık ama kaç yıldır görevde uzun bir... 89'dan beri. Normal şartlarda nasıl bir süreç olurdu? Uzmanlar Meclisi diye bir meclis var. 10 videolarımızda bundan bahsetmiştik. Bu meclisin ortak oylaması sonucunda, o kapalı bir oturum oluyor. Bu oylama sonucunda yeni rehber adayı belirleniyor ve oylanıyor. Rehberlik kabul ediyor ve edilmiyor. Peki şimdiki süreçte böyle bir senaryoda bir aday belirlediğimizde kimi daha güçlü aday görüyorsunuz? Hangi ismi öne sürebilirler yerine? Bugüne kadar aslında iki aday ismi çok fazla zikrediliyor. Bir tanesi de facto olarak arkadan arkaya konuşuluyordu. Mojtaba Hamene'nin oğlu. Fakat buna da böyle bir hanedanlık değil bu. Biz İslam Cumhuriyeti olarak zaten şahlığı yıktık. Dolayısıyla babadan oğula geçmez sözleri çok fazla verilerek aslında bir nevi bence maskeleme yapılıyordu Mojtaba'nın adaylığı için. Yani aday olmayacak, bakın durum bu şeklinde bir maskeleme olarak ben bunu okuyorum. Çünkü siyasal güç olarak Mojtaba Hamenei hiçbir siyasi görevin olmadığı, resmi görevin olmamasına rağmen DMO'nun gölge komutanı gibi tamamen ülkeyi dizayn eden aktörlerden bir tanesiydi. İkinci aday ise İbrahim Reisi'ydi. İbrahim Reisi sistemin içerisine yetişmiş bir insan ve birçok kademeyi yaşayarak birebir devrim muhafızının eliyle bir noktaya getirilmiş bir insandı. O da şaibeli bir helikopter kazasında malum öldü ki bu eğer suikast ise muhtemelen İsrail'in o meşhur dekapitasyon konseptinde önce namzetleri öldürüp sonra lideri öldürmeye giden, işte Nasrallah'ın en güzel uygulama örneği burada. Önce A takımını öldürüp yerine geçecek kişileri öldürüp ondan sonra Nasrallah'ı öldürmesi gibi. Hamane'ye giden yolda da öldürülmüş ilk aday olma ihtimali var. Eğer stratejik hedef buysa, Mojtaba Hamenei'nin de muhalifler üzerindeki ölümünün muhalifler üzerine yaratacağı olumlu tesiri de hesaba katarsak, çünkü Mojtaba Hamenei muhalifler tarafından gerçekten hiç sevilmiyor. Çünkü 2009 olaylarında Yeşil Hareket'te de Mahsa Emini meselesinde de oldukça sert kararların arkasında Mojtaba Hamenei vardı. Yani halkın protestolarını bastırma noktasında Mojtaba Hamenei ciddi tepki toplamıştı. Gene bir 10 videosunda bahsetmiştim Mojtaba Hamenei ile ilgili olan da. Orada en meşhur sloganlardan bir tanesi Mojtaba ölesin, rehberliği görmeyesin idi. Muhalifler de Mojtaba Hamenei bir rehberlik arzusunda olduğu düşüncesindeler ve birkaç şeyde düştü sosyal medyaya. Yani işte İsrail Hamenei'yi vur, Mojtaba Hamenei'yi vur, İRİB'i vur, devlet televizyonu lütfen deyip teşekkürler Bibi diye hashtag açmışlar falan. Tabii bunların hepsi psikolojik oyunlarla alakalı şeyler ama burada Mojtaba'nın adının geçmesinin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Peki nasıl biri? Yani Türkiye'den çok fazla medya önünde de tanıdığımız bir isim değil. İçeride çok tanınıyor dediğiniz gibi ama uluslararası bakışı nasıldır, batıya yaklaşımı nasıldır Mojtaba Hamenei'nin? Ilımlı ve pragmatik biri olduğu söylenir Mojtaba Hamenei'nin. Öyle bir çizgisi olduğu söylenir. Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü'nün 2009'da kuruluşunda ciddi bir etkisi vardır. İran-Irak Savaşı'nda beraber bulunduğu arkadaşlarıyla beraber hususen güvenlik bürokrasisinde ciddi pozisyonlara getirerek onları bir etki yaratmıştır. Bugün gelinen noktada ise adı özellikle reisten sonra
biraz daha öne çıkartarak hani artık herhalde Muçtaba olacak denilerek bir durum vardı ama özellikle rejim taraftarları ve velayeti fakihi gönülden destekleyenler bu az önce bahsettiğim babadan oğula bu iş olmaz meselesinden dolayı bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyorlar. Ama genel olarak dediğim gibi karakter olarak pragmatik, hatta Amerika ile görüşen taraf olduğu, bu devlet içinde bahsetmiyorum yani Amerikalılarla görüştüğü, dolayısıyla İran'ı uluslararası sisteme entegre edebilecek isimlerden biri olduğuna dair tevatürler çokça dönüyor. Peki hiç duymadığımız bir adayın çıkması mümkün olur mu? İran buna yatkın mı? Ya nasıl karşılık bulur bu yapı? Gayet olası. Hatta bir komisyon dahi oluşturulabilir. Çünkü velayet fakih illa bir kişinin olmasını söylemiyor. Yani anayasal olarak da bir kişi olmak zorundadır diye bir şey yok. Ama şu an İsrail'in hava saldırıları ve arkasından gelecek olası, ki ben çok büyük olasılık olarak görüyorum biliyorsunuz, Amerikan saldırılarının hedefi külliyen İslam Cumhuriyeti'ni yıkmak üzerine olduğu için çok olası mı değil mi biraz zaman gösterecek. Yani buradan benim söylemem çok zor bunu. Peki hocam, açtığınız konudan aslında devam edelim. Bir rejim değişikliği olur ise nasıl bir değişiklik olur? Biz bunu dışarıda nasıl görebiliriz, nasıl yorumlayabiliriz? Bu öngörülemez bir şey. Bu Pandora'nın kutusu. Tam anlamıyla Pandora'nın kutusu. Çünkü evet de hasım ülkelerin bazı planları, programları var bununla alakalı. Hep söylediğim gibi Belucistan'da hareketlilik görmek çok olası. Urmiye tarafında hareketlilik görmek çok olası. Huzistan belki bir noktada hareketlilik görebiliriz. Ama hep söylüyorum, İran milliyetçiliği de hesaba katılması gerekiyor bu denklem içerisinde. Çin'in ne tür destekler vereceği, sahaya ne tür yardımlarda bulunacağı, istihbari olarak olur, örgütlenmeler noktasında olur. Gene çok önemli. Bir taraf mutlaka diğer tarafı vatana ihanetle suçlayacağı için yeraltı örgütlenmelerine gidilecek gruplar ortaya çıkabilir, irili ufaklı. Yani İslam Cumhuriyeti yıkılsa ve İsrail'in tam da arzu ettiği gibi, Amerika'nın arzu ettiği gibi bir sistem kurulsa, bu sefer bu sistemin yıkılan tarafındakiler ve milliyetçi gururları incinmiş. Yani aslında şöyle söyleyeyim, belki velayet-i fakihçi bile değil, oldukça seküler bir yaşam tarzı benimseyen İranlılar bile İsrail'in bombalarıyla dönüştürülmüş bir sistemi kabul etmeyebilirler. Dolayısıyla bu yeraltı örgütlenmeler vesaire de ortaya çıkabilir ve bunlar başka devletler tarafından desteklenebilirler. Tamamen Pandora'nın kutusu söz konusu. O yüzden şu olur, şu olur demek İran özelinde çok zor. Peki ne olmaz diyebiliriz rejim değişikliği olası senaryosunda? Kısa sürede stabillik olmaz. Kısa sürede bir istenildiği gibi böyle sağlam, tekrar güçlendirilmiş bir iktidarın var olması kolay kolay olmaz. Yani 1920'lerde de İran benzer şeyler yaşadı. Bir Rıza Şah yaratmak durumunda kaldı küresel sistem. Malum onun da geliş süreci 23'te önce geliyor, ondan sonra 25 Şahlığını ilan ediyor vesaire. Çünkü İran çok böyle otorite boşluğu kaldıracak, güç boşluğu kaldıracak bir coğrafya değil. Birçok sebepten dolayı. Yani gerek transit bir ülke olması, bizim tırlarımız biliyorsunuz oradan gelip geçiyor ticari noktada. Yani gerekse enerji anlamında transit bir ülke olması, enerji kaynaklarının çok yoğun olması, onlarca etnik grubun var olması, dini grubun var olması gibi birçok sebepten dolayı İran kolay kolay güç boşluğu kaldıracak bir ülke değil. Böylesi bir sistemik felç İran'da ciddi anlamda bir huzursuzluk ortamı, bir kaos ortamı tetikler. Hocam, İsrail operasyon adını Yükselen Aslan diye koydu. Evet. Bundan ne anlıyoruz? Bunun iki tane yönü var aslında. Burada biraz da kelime oyunu vesaire de yapmışlar. Şir-i Horşit dedikleri İranlıların o normal geleneksel İran bayrağının ortasındaki aslan ve güneş ikonu. Burada aslında bir tanesi ne denir? Refere ediliyor. Buradaki işte o Şir-i Horşit'in şiri yani aslanı yükseliyor. Tekrar İslam Cumhuriyeti o çünkü semboliktir. O Allah ve la ilahe illallah'ı birleştiren, lafızı birleştiren bir biliyorsunuz İran bayrağının ortasında bir sembol vardır. O sembol İslam Cumhuriyeti'nin sembolü olarak taraftarlar tarafından benimsenmiş. Diğer tarafta bu İslam Cumhuriyeti'ni benimsemeyen diaspor özellikle Şir-i Horşit'i olan o eski bayrak altına toplanmışlardır. O aslanın yükseldiği şeyi var. İkincisinde ise Tevrat'ta bir bölümde İbranice'de Mifsa Am Kelavi diye geçiyor. Mifsa operasyon demek. Am halk demek. Kelavi K gibi lavi aslan. Yani bir ayetin ilk giriş cümlesi aslında bu şeyde. Halk yükselen bir aslan gibi işte avını peşinde gidiyor. Avının etini yemeden, kanını içmeden yatmayacak diye bir ayet. Mealen söylüyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Belki biraz daha farklı olabilir. Mealen söylüyorum. Burada şöyle bir şey var. Yani biz avımızı yemeden, hedefimize ulaşmadan bu yoldan geri dönmeyeceğiz. Yani sistem olarak tamamen rejimi değiştirerek, stratejik hedefimize ulaşarak bir kararlılık göstergesi bağlamında da böyle bir ikili bir kelime oyunu var. Hocam, Şah'ın ailesinden açıklamalar geliyor. Bu yeni süreçte İsrail'le görüşüyorlar mı? Bu konuda bilginiz var mı? Ya da yeni dönemde bir isim olabilir mi? Bir aktör olabilir mi? Rıza Pehlevi, oğul Şah. Daha sonra torun Şah oluyor aslında. Birinci Rıza Pehlevi kurucu. Babası Muhammed Rıza Pehlevi. Sonra gene Rıza Pehlevi. Genç yaşta 20 yaşlarına doğru 18 olması yanlış hatırlamıyorsam ülkeyi terk ettiği yaş ya 17-18 yaşları diye hatırlıyorum. Yanlışım olabilir bir iki sene. Ülkeyi terk ediyor. Farsçası kırık. Çok böyle bir Farsçası da tabii ki Farsça konuşabiliyor falan ama var, aksan var. Ve böyle açıklamaları genellikle yıllar boyunca hep dalga konusu olmuş bir karakter aslında. Ki ben de buna benzer şeyler söylediğim için ciddi linç yemişliğim de var o gruptan.
taraftarlarından. Çünkü ciddi bir troll ordusu var. Ciddi troll ordusu besliyor. Ve İsrail'den gerçekten bir şeyler umuyor tekrar iktidara gelmesi noktasında. Bu İran halkının çok kabul edebileceği bir şey değil. Neden? En güzel örneği bunun Halkın Mücahitleri Örgütü. Belli bir seviyede tabanı olan, oldukça geniş bir ağı olan bir örgüttü Halkın Mücahitleri Örgütü. Devrimden sonra rejimle ters düştüğü için Irak tarafından savaşa girdiği, yani Irak'ın yanında savaşa girince İran halkı hiçbir zaman affetmedi Halkın Mücahitleri Örgütü'nü. Dolayısıyla hep böyle marjinal bir örgüt olarak kenarda kaldı. Kendileri tabii ki bir güç projeksiyonu yaratıyorlar. Diyorlar ki işte devrim olursa siyasal olarak en meşru aday Rıza Pehlevi. Bu bir yerde doğru. Belki böyle bir teşebbüs de olabilir. Bunu da söyleyeyim. Yani Amerika koruması altında böyle bir teşebbüse de gidebilirler. Ama ben kendim sahada gördüğüm kadarıyla İran'da Rıza Pehlevi'nin o kadar da çok böyle bir oğul, torun Rıza'dan, şu anki Rıza Pehlevi'den bahsediyorum. Çok bir şeyi yok. Ama Şah döneminin hatırası çok büyük. Yani dedesinin hatırı, esas büyük dedikleri yani Rıza Pehlevi ve Muhammed Rıza'nın hatırı bayağı büyük İranlıların gönlünde. Hatta bir şakadan bahsederler. O hep ara sıra denk geldikçe söylerim. Farsçada 4 tane zaman vardır derler. Türkçeleştirirsem geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, bir de şah zamanı. Çünkü laflar hep zamanı şah böyleydi, zamanı şah şöyleydi diyerek başladıkları için o şaha karşı öyle bir hatıraları, şeyleri var. Özellikle şehirli kesim tarafından. Dolayısıyla o babasının ve büyük babasının hatıraları üzerinden belki bir meşruiyet arayışına İsrail'in girme ihtimali yok değil. Bunu hiçbir zaman yok sayamam ama İran halkındaki karşılığı ne kadardır o ciddi bir soru işareti. Hocam bir de bu İsrailli generaller evlerinde, apartmanlarda öldürüldü. Bu savaş İranlı. İranlı generaller bu savaşı beklemiyorlar mıydı? Niye saklanmıyorlardı? Bu çok büyük bir soru işareti. İran bu saldırıyı bekliyor muydu? Hazırlanıyor muydu? Sahada bir şeyler yapıyor muydu? Gelen açıklamalardan siz ne okudunuz? Kesinlikle bekliyorlardı. Özellikle muhafazakar cenah bu müzakere sürecinin çok alıcısı olmadı. Yani Keyhan gazetesi ki en sağda duran gazetelerden bir tanesidir muhafazakar noktada. Siyaseti Rus gene devrim muhafızlarıyla ilintili. Cevan. Bu gazetelere baktığımda ben süreç içerisinde müzakere sürecini tabii ki yürütüldüğü için ve bunu doğrudan en tepeden kararı verildiği için tehdidi belki bertaraf eder umuduyla bir umut bağlandı. Ama özellikle devrim muhafızları sahada hazırlık içerisindeydi. Özellikle Ocak ayından itibaren o kadar çok hava savunma tatbikatları yapıldı ki bir şey beklendiği ayan beyan ortadaydı. Fakat şöyle bir taraf var. Birincisi DMO'yu oluşturan ekibin kurmay yapısı biraz nispeten zayıf. Çünkü devrim muhafızları ordusu genelde Irak Savaşı'nda kahramanlık göstermiş askerlerin rütbe atlayarak bir noktalara geldiği bir yapı normalde. İkincisi biraz halkçı bir taraf İran'da çok öne çıkarılır. Ahmadinejad'da da hep bu konuşulur ya. Yani halkla iç içe olmak. Yani ben general olabilirim, çok üst düzey bir isim olabilirim, makam mevkim olabilir ama halkla iç içe, halk gibi giyinip, halk gibi konuşup. Çünkü İran İslam devriminin zaten şeyi buydu. Yani Şah o kadar halktan kopuktu ki onların anlatısında, İslam devrimini yapan kurucu babaların anlatısında bütün diğer devrimi yapmış olan kadro halkla beraber olmalı şeyi vardı. Dolayısıyla biraz da bu generallerin çok kolay bir şekilde vurulabilmiş olmasının böyle de bir yönü daha var. Yani beklenmediğinden değil, biraz da bu halkçı tarafının da ağır bastığını düşünüyorum bu hikayede. Peki hocam beklenti derken şimdi tekrardan en baştaki soru. Hamenei'nin olası bir saldırı uğraması, suikast sonrası. Tabii öngörmek mümkün değil dediğiniz gibi ama ilk 72 saatlik bir senaryo çizsek İran'da neye göreceğiz, neye tanıklık edebiliriz o bölge için? Hamenei vurulduysa eğer muhtemelen sistemik felç başlamış demektir. Çok ağır bir bombardıman İran'da her yerinde, Tahran merkez başta olmak üzere, muhtemelen Tebriz'de vesairede ama sivili hedef almayan doğrudan. Mutlaka sivil kayıp kaçınılmaz, bunu söyleyeyim. Çünkü ağır bir bombardımanda sivillerin şu anda bile İsrail bombardımanı ne kadar çok sivil öldü İran'da. Ama buradaki esas hedefin sistem olduğu unutulmamalı dediğim gibi. Yani şehirleri dümdüz edelim, yıkalım, taşla taş kalmasın değil, sistemin unsurlarını yok edelim derken sivil hedeflerin ölmesinden bahsediyor. O çok ağır bombardıman içerisinde bence Hamenei tartışılacak konulardan bir tanesi olacak gibi geliyor bana. Çünkü orada artık tamamen sistemi yok etme, var olan devlet düzenini aşağı çekme ve toplum hareketleriyle bir şekilde bunu nasıl yapacakları ben de çok merak ediyorum. Ama bu planda net olarak olduğunu biliyorum. Hatta Mahsa Emini meselesinin ve diğer önceki protestoların, 2018-23 arasındaki protestoların tam anlamıyla böyle bir proof of concept meselesi oldu. Yani bir konseptin denenmesi, çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu doğal gelişmiş olsa bile bu arada. Yani Mahsa Emini meselesi dış güçler yapmıştır demiyorum. Belki yapmıştır, belki yapmamıştır, belki de olan bir şeyi ateşlemişlerdir. Bu başka bir konu. Ama olan her olayda bir taraflara notlar alınmıştır. Yani hangi besiç grubu nasıl devreye giriyor, nasıl bir ağ mekanizması söz konusu, neler oluyor gibi bütün psikolojik şeyler. O büyük data mutlaka toplanmıştır. Buna göre bir konsept mutlaka oluşturulmuştur diye düşünüyorum. Ve Mahsa Emini'yi bu noktada ciddi anlamda önemli bir laboratuvar olarak gördüklerini, belki kendi elleriyle, belki doğal yollarla, belki ikisi hibrit bir şekilde
Dediğim gibi bunu ben bir şey söyleyemem. Ama bu düşündükleri halk hareketinin, konseptinin o günlerde çalışıldığını ben düşünüyorum. Öyle bir şeyleri var kafalarına. Yani bu yıkımı size mollalar getirdi. Tamam, İsrail vurdu, Amerika vurdu ama mollalar bu şekilde davranmasalardı bu yıkım yaşanmazdı hissiyatını kullanarak bir yeni sistem kurma çalışması içerisinde olduklarını düşünüyorum. Peki hocam, bu hareketlilik, şimdi İran çok mozaik bir yapı. Bir önceki programda da konuştuk, harita üzerinden de bahsettik ama hangi bölgeler öne çıkabilir bu toplumsal hareketlilik? Nereden patlak verebilir? Nasıl ilerler? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Şu etnik konuşacaksak eğer Belucistan en önemli bence kırılma noktalarından bir tanesi olabilir bu noktada. O videoda da konuştuğumuz üzere hani Kürtler meselesinde çok homojen bir Kürt toplumu olmadığı için İran'da farklı birçok yapı var. Mesela Kirmanşah tarafı, orada da konuştuğumuz üzere daha devletçi, Şii yapılı vesaire bir daha şehirli bir yapılı. Urmiye'nin güneyi aynı şekilde daha şehirli, daha sola yakın, işçi sınıfına yakın bir yapı var. Urmiye'nin üst tarafı ise daha kırsal olduğundan Peca vesaire daha çok alan açan bir tarafı var. Dolayısıyla bir de bunların homojen olmadığını, yani şehir merkezleri başka bir etnikken köyler başka bir etnik olabiliyor. Yani örneğin Urmiye merkez tamamen Türkken köyler Kürt olabiliyor veya aynısı Maku'da da geçerli. Ama bu iç göçlerle değişen bir demografi var vesaire. Dolayısıyla köy, kasaba, nahiye etnik grupların farklı olduğunu düşünürsek öyle kolay bir ayrışma veya olayın gelişmesi kolay değil, öyle söyleyeyim. Ama hiç ihtimal dışı da değil. Özellikle Urmiye ciddi anlamda bir gerginliğin olduğu, orada bir fay hattının olduğunu söylemeliyim. Diğer taraftan Huzistan tarafında ayrılıkçı gruplar vesaire var ama Huzistanlıların içerisinde de ciddi anlamda devlete sadık insanlar da var. Bunun zaten en güzel bence örneği İran-Irak Savaşı'nda Huzistan bölgesindeki, Ahvaz bölgesindeki Arap etniklerin İran'ın yanında pozisyonlanarak Saddam Hüseyin'e karşı savaşması. Bu da mesela bence önemli ayrıştırıcı noktalardan bir tanesi. Ama dediğim gibi tamamen Pandora'nın kutusu olduğu için kesinlikle şöyle olacak, böyle olacak demek yerine sadece bu resmi çizebilirim. Ayrışma noktasında belki şuna bakmak lazım. Etniklere değil de daha şehirleşmiş seküler taraf ile taşralarda yaşayan veya kırsalda yaşayan tarafın ayrışmaları bence burada önemli. 2016 verilerine göre İran İstatistik Kurumu'nun şehirleşme oranı %74'tü İran'da. Yani 100 kişiden 74'ü şehirde yaşıyor anlamına geliyor. Bu 2016 verisi. Çünkü su meselesi patlak verdikçe, ekonomi çöktükçe ve diğer birçok sosyal sorundan dolayı insanlar şehirlere hep merkezlere doğru akın gösterdi. Ciddi bir varoşlaşma sorunu şehirlerde oldu ve bu da şehirlerin altyapısını aslında tüketti. Bugünkü birçok sorun, enerji, su vesaire sebepten bir tanesi de bu. Dolayısıyla bu varoşlaşmış, topluma tutunmakta zorlaşmış kesimin inanç sistemi, dünya görüşüyle Tahran'da belli bir yer edinmiş ya da yıllardan beri Tahran'da yaşayan, anneden, babadan, dededen Tahranlı olan ya da İsfahanlı olan, Şirazlı olan kişilerin perspektifleri ayrı. Olaylara bakış açıları da ayrı. Dolayısıyla bu çatışmayı etnikten öte daha böyle şehirli kırsal çatışmasına evirebilecek bir süreç de görebiliriz. Böyle bir tarafta olabilir bu meselenin. Hocam son olarak bu askerin durumu ne olur? Yani bir darbe, yani İsrail askerle anlaşabilir mi? Bir darbe olabilir mi? Yoksa bu Suriye'nin son savaşta hani yıpranan ordusunun çabuk çözülmesi gibi bir durum yani sağdan ne görüyorsunuz şu anda orduyla ilgili? Şu an bir kaos var. Baştan başa. Ama İran bir klikler konfederasyonudur. Yani bir kliğe denk gelirsiniz sizi asar, ötekisi kral yapar. Çok birbirle çatışan, onlarca, yüzlerce belki küçük kliklerin bir araya geldiği bir yapı, bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla yekten ordu şöyledir, DMO böyledir, işte DMO'nun Kudüs gücü şu çizgidedir, karşılığında işte Hatemül Enbiya'da böyle düşünüyorlardır gibi şeyler söyleyemem. Ama ben İran'ın parçalanmasını, en azından yekten paramparça olmasını ve Suriye'ye dönüşmesini istenmediği düşüncesindeyim. Yani küçük, dediğim gibi etnik gruplar genelde kenarlarda olduğu için İran'da küçük parçalar kopabilir. Belucistan gibi işte belki bir Kürdistan küçük yaratılmaya çalışılabilir vesaire. Ama dediğim gibi yani özellikle Kürt konusunda şerh düşüyorum. Suriye gibi vesaire çok kolay bir coğrafya değil orası. Ama Belucistan ihtimal içerisinde. Huzistan'da gene huzursuzluklar vesaire olabilir. Orada da Arapların tavrının bence belirleyici olabileceğini düşünüyorum. Çünkü düşünürseniz İran'ın koca bir dev olarak Körfez'in karşısında duruyor ve parçalanırsa artık oraya yani en basitinden Fars Körfezi değil de artık Arap Körfezi denilebilir misal. Böyle şeyler yani en azından devletlerin resmi şey olmasa da içeride böyle düşüncelerin olabileceğini düşünüyorum. Bir İran, yekun bir İran tutabilmek içinse az önce de aslında konuşmanın başında da bahsettiğim gibi siyasal otorite boşluğu olmayacak bir askeri darbe olmaması için bir askeri darbe düşünülebilir. Bir kliğin iktidarı ele geçirmesi, diğerlerini bastırması şeklinde bir hikaye, bir senaryo görebiliriz. Ama bunu ne kadar zaman içerisinde görebiliriz? Hangi olaylardan sonra iş bu noktaya gelir? Çok şey değil ama belki anakronik olacak ama Rıza Şah Pehlevi'nin ilk şahın iktidara gelişi de aşağı yukarı zaten böylesi olaylar sonrasında yani bir kaos döneminin sonrasında gerçekleşmiş ve iktidarını tesis etmiş. Almanlara yaklaşınca da onu indirdiler. Yerine oğlunu getirdiler 2. Dünya Savaşı içerisinde. Yani İran tarihi buna çok yabancı değil böyle olaylara. Peki hocam başkent değişikliği gibi konular gündeme gelebiliyor mu? Böyle bir rejim değişikliğinde. Yani şu vardı. Başkent şu an değişir mi bilmiyorum. Hangi etnik grup ağırlık basacak o da önemli.
Zamanında çünkü İran'da birden fazla başkent olmuş şehir var. Önemli hepsi de, yani İsfahan bunlardan bir tanesi, Kazvin bunlardan bir tanesi, Tebriz bunlardan bir tanesi. Tahran daha yeni bunlara göre başkentlik noktasında. Belki söz konusu olabilir. Başka bir tarihi başkenti öne çıkartan bir olaylar silsilesi görürsek bu yaşanabilir. Ama eğer buradaki kastımız yılbaşı boyunca konuşulan İran'ın Tahran'ı daha aşağı çekip, Çabar tarafına çekip o güneyde bir başkent yaratmak ise şu aşamada ben bunu çok mümkün görmüyorum. Çünkü o bambaşka bir maliyet demek. Belki bu tarihi başkentleri bir de başkentleştirmek başka maliyetler getireceği için Tahran'da kalınabilir. Ama Tahran total bir yıkıma uğranırsa başka türlü bir çözüm düşünülebilir. Çok erken bunları konuşmak için dediğim gibi. Yani Pandora'nın kutusu sistemik felce kadar olan kısmını ben sadece öngörebiliyorum. Sonrası gerçekten biraz süreçle belli olacak. Teşekkür ederim hocam. Ben Değerli çok teşekkür katkılarınız ederim. için.